Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk bot patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım. Mavi renginde. Şişlerim 3 numara. Modelim de bu şekilde. Saç örgüsü detaylı, çok kolay, çok güzel bir model yaptım hanımlar. Desenimiz şu şekil. Patiğimizin tabanı. Topuğumuz, hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben patiğimin şu kenar bölümlerinde misinalı şiş kullanmakta zorlandığım için şöyle 2 tane daha yedek şiş kullandım. Misinalı şişlerle de rahatlıkla yapılabilir. Daha büyük ya da daha küçük yapmak isteyenler için de hanımlar bakın bu bölümde burgularımız var. Bakın şurada haroşa sayılarımız var. Buraya daha büyük yapmak isteyenler benden birkaç sıra haroşa fazla yapabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de birkaç sıra haroşa eksiltebilir. Zaten örerken sizlere gerekli hatırlatmalarımı da yapacağım. Şimdi hanımlar patiğimize kaç numara yapacak olursak olalım aynı sayıda başlayacağız. Bilek bölümünden 57 ilmek olarak. Öncelikle ipimin ucunda şöyle bir miktar bir ip bıraktım. 57 ilmek atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 57 ilmek atalım gelelim. Evet hanımlar toplamda 57 ilmeğimi attım. Hemen şu ucumuza bir düğüm atacağım. Patiğimizin bilek bölümünde 3 ters 3 düz lastik uygulaması yapacağız. Yani şu bölümde lastiğimizi benimle aynı şekilde başlayın ki şu burgularımızın şu bölümde model bu şekilde denk gelsin. Böyle daha güzel görünüyor çünkü. Öncelikle bakın hanımlar aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimizi boş alıyoruz. Yani örmeden alıyoruz. Hemen kenar ilmeğinden sonra yanına 1, 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi aldım, 2 ters ördüm. Devamında 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Tekrardan 3 ilmek düz örüyorum. Şu 1, 2, 3. 3 ilmek ters. Yine 3 ilmek düz öreceğim. 3 ters. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. 3 ters, 3 düz. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. 3 ters 3 düz lastik uygulamamıza devam edeceğiz. İlk arka yüzde bir sıra örmüştük. Şimdi lastikte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Hemen önündeki düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Yanında 3 ters. Tekrardan hemen yanında 3 ilmek düzüm var. 3 ters 3 düz ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şimdi ön yüzde bu lastikte ikinci sıramız oluyor. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde de yine 3 ters 3 düz gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra olacak. Ön yüzde aynı işlemi yapacağız. 4. Bu şekilde toplamda 13 sıra lastik yaptım hanımlar ben bu bölümü. Sizler burayı 15 ya da 17 sırada yapabilirsiniz. Ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Patik tarzı gibi dursun isterseniz. Ama ben buraya 13 sıra yaptım. Şimdi hep birlikte bu bilek bölümünü, bu lastik bölümünü kendi istediğimiz ölçülerde yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar 13 sıra lastiğimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyim. Patiğimizin bu yan bölümlerini ve burgu bölümlerini artık yapacağız. Patiğimizin bu kenarlarında 23'er ilmek haroşamız olacak. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi hanımlar kenar ilmeğimle birlikte toplam 23 ilmeğimi düz yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. 6 ilmeğim oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 ilmek haroşama ördüm. Hemen 23 haroşamızın yeri belli olsun diye şuraya bir işaretleyici takacağım. Birkaç sıra ördükten sonra zaten yerleri belli olacak. İşaretleyiciye de gerek kalmıyor. 23 haroşama ördüm. Burgumuzun hemen sağına ve soluna birer ilmek ters örüyoruz. Bakın, bir ilmek ters ördüm. Bunu arka yüzde düz öreceğim. Bunu burgumuz daha böyle kabarık güzel görünsün diye yapıyoruz. Bir ters ördüm. Şimdi burgumuz 9 ilmekten oluşuyor. Şimdi ön yüzdeyim. 9 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burgumun 9 ilmeğini düz ördüm. Hemen burgumdan sonra bir ilmek ters ördüm. Tekrar işaretleyicimi koyuyorum. Burada 23 ilmek kaldı. Kalan 23 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak öreceğim. Sayarak gidelim. 1. Bakın ilmeklerin yönü düzgün gelmediği için burada düzelterek örüyorum. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. Ön yüzde burgumuzun alt tabanını oluşturduk. Yanlara 23'er haroşamızı ördük. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bu işarete kadar olan 23 haroşa ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi düz yani haroşa öreceğim işaretime kadar. Bakın işaretime geldim. Hemen işaretimi sağ şişime alıyorum. Burgumuzun hemen yanına ön yüzde ters örmüştük. Bunu arka yüzde düz örüyoruz. Burgumun 9 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Hemen burgumuzun yanında bir ilmek düzümüz var. Düz ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Kalan 23 haroşa ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Artık burgumuzu da bu sıramızda yapmaya başlayacağız. Öncelikle yine bu ilk 23 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. İşarete kadar olan ilmeklerimizi. Yani düz. Sizler örgünüzün hemen hem arka yüzünde ters örgü örerek de haroşalarınızı elde edebilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. İşarete kadar olan ilmeklerimi örüyorum. İşaretimi hemen sağ şişime aldım. Burgumun yanındaki bir ilmek tersimi ters ördükten sonra şimdi ilk burgumu yapacağım. İlk burgumu hanımlar 9 ilmeğimiz vardı. İlk 6 ilmek üzerine yapacağız. İlk 6 ilmek üzerine. Şu ikinci üçlü ilmeğimi arkadan gelecek şekilde bakın şişime alıyorum. Bakın şöyle ikinci üçlü ilmek arkadan gelecek şekilde. İlk üçlü ilmek de önden gelecek şekilde yer değiştiriyorum. Bakın şu ilk üçlü ilmeği de şişime şöyle tekrar taktım. Şöyle yer değiştirdim. İlk üçlü ilmek sola doğru kaydı. Arkadan gelen üçlü ilmek de sağa doğru kaydı. Şöyle. Sonra bu ilmekleri tekrar sol şişime alıp sırası ile düz örüyorum. Bu ilk 6 ilmeğe burgumuzu yaptık. Burgumuzun diğer 3 ilmeğini düz örüyorum bu sıramızda. Her 3 sırada bir burgumuzu yapacağız. Bu sıramızda burgumuzu oluşturduk hanımlar. Hemen burgumun yanındaki bir tersimi ters örüyorum. İşaretimi aldım. Kalan 23 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Yine işarete kadar olan ilmeklerimizi 23 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bu şekilde işarete kadar ilmekleri örüp gelelim. Evet, işarete kadar ördüm hanımlar. İşaretimi hemen sağ şişime alıyorum. Burgumun yanındaki bu bir ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. Burgudan sonraki bu ilk sıramız bu 9 ilmeğimizi ters öreceğiz.
9 ilmeğimi ters ördüm. Hemen yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Kalan ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet, tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın şu kenarımızda da 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde yine bu işarete kadar olan 23 ilmeğimiz haroşa olacak. Bu haroşalarımızı örelim gelelim. Evet, işarete kadar ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Hemen burgumun önündeki bir tersimi ters ördüm. Burgudan sonraki bu ön yüzde ikinci sıramız. Yine bu 9 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Bakın bir tersimi tekrar ters ördüm. İşaretimi alıyorum. Kalan 23 ilmeğimizi sıra sonuna kadar örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Tekrar arka yüzdeyiz hanımlar. Yine bu işarete kadar olan 23 ilmeğimiz haroşa. Yine işarete kadar olan ilmekleri örelim gelelim. Evet, bakın ilmeklerimi ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Burada bir düzümü düz ördüm. Burgudan sonraki bu üçüncü sıramız. Bu burgumuzun 9 ilmeğini şu an arka yüzde ters örüyorum. Her 3 sırada bir burgu yapacağız demiştim. Ön yüzde tekrar burgumuzu yapacağız. 9 tersimi ördüm. Bir ilmek düzümü örüyorum. İşaretimi yine sağ şişime aldım. Kalanları haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, tekrardan ön yüzdeyiz. Bu sıramızda yine burgumuzu yapacağız hanımlar. Yanlardaki 23'er haroşa ilmek devamlı haroşa olarak örülecek. Yine işarete kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, işarete kadar geldim. İşaretimi yine sağ şişime alıyorum. Buraya bir tersimi ördüm. İlk burgumuzda ilk 6 ilmek üzerinde işlem yapmıştık. Bu defa bu burgumuzun son 6 ilmek üzerinde işlem yapacağız. Bu defa ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi buradaki 6 ilmek üzerinden burgu yapacağız. Bu ikinci üçlü düz ilmeğim. Bu önden gelecek şekilde bakın ön tarafta olacak. Diğer şu üçlü ilmeğimi de şişimden bırakıyorum. Bu da arkada olacak. Bakın ikinci üçlü ilmek önde. Burası bu ilk üçlü ilmek de arkada. Şöyle yer değiştiriyorum. Bakın burguyu böyle yapıyoruz. Tekrardan ilmeklerimi sırasıyla sol şişime alıp düz olarak örüyorum. Burgu iki farklı şekilde yapılıyor. İlk burguda yapmıştık. İkinci de böyle her 3 sırada bir sırasıyla aynı burgularımızı tekrarlayacağız. İlmeklerimi de düz ördüm. Bir tersimi ördükten sonra yine işaretimi alıyorum. Kalan 23 ilmeği hanımlar şu an ön yüzdeyi sıra sonuna kadar haroşa örelim. Tekrar geri dönelim. Arka yüzde 23 haroşamızı örelim. Burguda buluşalım. Evet, ön yüzde ve arka yüzde gördüğünüz gibi 23'er haroşamı ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Hemen burgumun yanındaki bir ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. Şimdi burgudan sonraki ilk sıramız arka yüzde bu 9 ilmeğimizi tekrar ters örüyoruz hanımlar. Şöyle. 9 ilmeğimi ördüm. Hemen şurada bir düz ilmek var. Bunu düz örüyorum. Tekrar işareti aldıktan sonra şu an arka yüzdeyiz. 23 haroşamızı arka yüzde örelim. Tekrar ön yüze dönüp 23 haroşamızı yine örüp burguda buluşalım. Evet, arka yüzde ve ön yüzde haroşalarımı ördüm. Tekrar işaretime bakın ön yüzdeyim. Sağ şişime aldım. Bir tersimi örüyorum. Burgudan sonraki ikinci sıramız. Burgumuzun 9 ilmeğini bu sırada düz örüyorum. Hemen burgumuzun yanındaki bir ilmek tersimizi ters ördüm. İşaretimi aldıktan sonra sıra sonuna kadar haroşalarımızı örelim. Tekrar geri dönelim. Arka yüzde yine 23 haroşamızı örüp burguda buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde 23'er haroşamı ördüm. Yine işaretimi sağ şişime alıyorum. Burgumuzun yanındaki bir ilmeği düz ördüm. Burgudan sonraki 3. sıramız. Burgumuzun 9 ilmeğini ters öreceğim. Ön yüzde tekrar bir diğer burgumuzu yapacağız. Dediğim gibi her 3 sırada bir burgumuzu yapıyoruz. Burgumuzun hemen yanındaki bir düzümü de ördüm. İşaretimi alıyorum. Kalan 23 haroşamızı sıra sonuna kadar örelim. Tekrar ön yüzde 23 haroşamızı örüp burgumuzda buluşalım. Evet, arka yüzde ve ön yüzde haroşalarımı ördüm. Yine işaretimi sağ şişime alıyorum. Bir tersimi ördüm. Bakın yine ilk burgumuzda aynı şekilde 3. burgumuzu yapacağız. Birinci burgu ve ikinci burgu olacak şekilde model iki farklı burgu halinde yapıyoruz. Şimdi ilk 3 ilmeğim, ikinci 3 ilmeğim var. İlk 3 ilmeğim bekliyor. Şöyle arkadan ikinci üçlü ilmeğimi şişime alıyorum.
Bu ilk 3 ilmeğimi şişimden bırakıp şöyle önden gelecek şekilde tekrar sol şişime takıyorum. Şöyle bakın yer değiştirdim. İlk üçlü ilmek önde, ikinci üçlü ilmek arkadan gelecek şekilde yer değiştirdim. Şöyle ilmeklerimi sol şişime alıp sırasıyla bu 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burgumuzun diğer 3 ilmeğini de hemen düz ördüm. 3. burgumuzu da yaptık. 4. burgumuzu da hanımlar 3 sıra ördükten sonra 2. burgu ile aynı şekilde yapacağız. Hemen bir tersimi ördükten sonra işaretimi alıyorum. Kalan 23 ilmeğimizi şu an ön yüzdeyiz. Ön yüzde, ardından da arka yüzde yine haroşa örelim. Burguda buluşalım. Evet, ön yüzde ve arka yüzde haroşalarımı ördüm. Bakın işaretimi sağ şişime alıyorum. Bir düzümü ördüm. Tekrar burgudan sonraki ilk sıramız, ilmeklerimizi ters öreceğiz. 9 ilmeğimizi. Burgumun yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. İşaretimi aldım. Bu 23 ilmeğimizi bakın şu an arka yüzdeyiz. Önce arka yüzde, ardından geri döneceğiz. Ön yüzde tekrar haroşa örelim gelelim. Evet, işarete kadar ön yüzde yine ilmeklerimi ördüm. Haroşalarımı. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Burgunun yanındaki bir ilmek tersimi ters ördüm. Burgudan sonraki ikinci sıramız. 9 ilmeğimizi düz örüyorum. Bir tersimi ters ördüm. Tekrar bu kalan 23 ilmeğimizi hem ön hem arka yüzde yine haroşa örelim. Burguda buluşalım. Evet, hem ön hem arka yüzde haroşalarımı ördüm. İşaretimi sağ şişime alıyorum. Bir ilmek düzümü ördüm. Burgudan sonraki 3. sıra. Bu 9 ilmeğimizi tekrar ters olarak örüyorum. Yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Tekrar işaretimi sağ şişime aldım hanımlar. Yine sıra sonuna kadar bu 23 haroşamızı örelim. Tekrar ön yüzde yine 23 haroşamızı örüp burguda buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ve ön yüzde 23'er haroşamı ördüm. İşaretimi sağ şişime aldım. Bir tersimi ördükten sonra şimdi bir diğer burgumuzu yapacağız. Bir diğer burgumuzu da şu ikinci burguyla aynı şekil yapıyoruz. Bu defa ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından bu ikinci üçlü ilmek önden gelecek şekilde, bakın ikinci burguyu da aynı yapmıştık. Bu ilk üçlü ilmeği de şöyle şişimden bırakıyorum. Tekrar arkadan şişime tekrar takıyorum. Şöyle yer değiştirdim. Sırasıyla bu 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burgumun yanındaki bir ilmeğimi ters ördüm. Tekrar işaretimi sağ şişime aldım. Yine sıra sonuna kadar 23 haroşamızı örelim. Arka yüzde de tekrar 23 haroşayı örüp burguda buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde haroşalarımı ördüm. Tekrar işareti sağ şişime aldım. Hatta işareti artık çekeceğim hanımlar. Buradaki bir ilmek düzümü ördüm. Burgudan sonraki ilk sıramız. 9 ilmeğimi ters örüyorum. Yanına bir düz ördüm. Tekrar işareti yine çekiyorum. Hanımlar, şimdi kalan 23 haroşa ilmeğimizi sıra sonuna kadar örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde 23 haroşamı ördüm. Bakın burada 8 diş haroşamız oluştu şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artık patiğimizin şu yan bölümleri ile bu üst bölümünü ayıracağız. Patiğimizin kenarlarına 18'er ilmek ayıracağız. Bu orta üst bölümü 21 ilmek olarak yapacağız. Ben yedek şiş kullanacağım dediğim bölüme geldim. Burada misinalı şişlerle de devam edebilirsiniz hanımlar. Öncelikle bu ilk kenardaki 18 ilmeğimi normal düz haroşa örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 ilmeğimizi
ördüm. Şimdi bu 18 ilmek burada bekleyecek. Biz ortada 21 ilmek üzerinden modelimizi tekrar aynı burgu şeklinde devam edeceğiz. Bu ilk parçayı yaparken, ilk bölümü yaparken yanlara 23'er ilmek haroşa örmüştük. Bu defa yanlarda 5'er ilmek haroşamız olacak. Hiçbir fark yok. Model aynı şekil devam edecek. Şimdi ortaya 21 ilmek öreceğiz. Bakın bir diğer şişimi aldım. Bu 18 ilmek sağ kenarda bekleyecek. Bakın kenarda bu defa 5 ilmek haroşam var. Burgumun yanındaki bir tersimi ters ördüm. Burgudan sonraki bu ikinci sıramızdı. 9 ilmeğimi düz örüyorum. Burgumun yanındaki bir tersimi ördüm. Yanına 5 ilmek daha haroşa. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın saydığımızda 21 ilmek kalıyor ortada. Hesaplıyorum bakın. 5, 10, 15, 20, 21. Şu kenarda da hanımlar 18 ilmeğimiz kaldı. Bakın 5, 10, 15, 3 de burada 18. Yanlardaki 18 ilmek bekleyecek. Biz ortaya 21 ilmek ile aynı modeli kurmaya devam edeceğiz. Bakın şu an arka yüzdeyim. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 5 adet ilmeğim haroşa düz ördüm. Burgumun yanındaki bir ilmeğimi de yine arka yüzde düz örüyorum. Burgudan sonraki 3. sıramız. Burgumun 9 ilmeğini ters örüyorum. Bu şekilde. Burgumun yanındaki bir ilmek düzümü düz ördüm. Kalan 5 ilmek haroşamı yine haroşa örüyorum. Aynı modeli yapıyoruz. Dediğim gibi yanlarda 23'er değil de 5'er ilmek haroşamız oluyor. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Burgumuzu bu sıramızda tekrar kuracağız hanımlar. Öncelikle yine bu kenardaki 5 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Burgumun yanındaki bir tersimi ördüm. Bakın burgumuz şu uzun tarafı baz alıyoruz her seferinde. Bakın şurası uzun. Sağ kenarda. Şurası. Şimdi bu taraftan burgu yapacağız demektir. Bu ikinci ilmek arkadan gelecek şekilde birinci ve üçüncü burgumuzla aynı şekilde yapıyoruz. Bakın. Bu ilk 3 ilmek de önden gelecek şekilde şöyle yine burgumu yapıyorum. Bu ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Şöyle. Bu 6 ilmeğimi ördüm. Burgumun kalan 3 ilmeğini de yine düz örüyorum. Burgumun yanındaki bir ilmeğim ters. Kalan 5 ilmeğim haroşa. Bu şekilde. Bakın burgumuz böyle devam ediyor. Tekrar bakın arka yüzdeyim. Burgudan sonraki bu ilk sıramız oluyor. Ön yüzde burgu yapmıştık. Yanlardaki 5'er haroşamız haroşa oluyor. Yandaki bir düzümü düz ördüm. Burgumun 9 ilmeği arka yüzde burgudan sonraki ilk sıramız. Burgumun 9 ilmeğini ters örüyorum. Burgumun yanında bir düzüm var. Kalan 5 ilmeğim yine haroşa. Bakın aynı işleme devam ediyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Burgudan sonraki ikinci sıramız ön yüzdeyiz. Yine 5 haroşamı örüyorum. Bir tersimi ters ördüm. Ön yüzde burgudan sonraki ikinci sıramız. Burgumun 9 ilmeğini burada düz olarak örüyorum. Yanındaki bir tersimi yine ters ördüm. Kalan 5 ilmeğim haroşa. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde burgudan sonraki 3. sıramız. Ön yüzde yine bir diğer burgumuzu yapacağız. Yine 5 haroşamı örüyorum. Burgumun yanındaki bir ilmeğim düz. Burgumun 5 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Burgumun 9 ilmeğini. Şöyle. Yanında bir ilmek düzüm var. Kalan 5 ilmeğim haroşa. Tekrar geri döndük. Bakın hanımlar ön yüzde bir diğer burgumuzu da yine birlikte yapalım. Yine 5 haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5. Bir tersimi ördükten sonra bakın uzun taraf şu taraf şöyle bakın. Orası. Bu demek oluyor ki bu defa ilk 3 ilmeğimi örüyorum. Şimdi de diğer burgumu yapacağım. Bu burgumu yaparken de ikinci üçlü ilmeğimi şöyle şişime taktım. Bu önden gelecek şekilde diğer üçlü ilmeğimi bırakıp tekrardan sol şişime şöyle takıyorum ve ilmeklerimi yer değiştirdim. Üçerli üçerli. Sırasıyla bu 6 ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle. Burgumun yanındaki bir tersimi ördüm ve kalan 5 ilmeğim haroşa. Böylece
Burgumuzu da yaptık. Her 3 sırada bir burgularımızı aynı şekil tekrar ediyoruz hanımlar. Aynı işleme devam edeceğiz. Şöyle baktığımızda ben bu bölümü ne kadar yaptım, ne kadar uzattım hemen söyleyeceğim. Şöyle uçtan itibaren, baştan itibaren haroşa sıralarını sayacağız hanımlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diş haroşamız oluşmuş. Ben patiğimin şu ön bölümüne, şuraya toplamda hanımlar 28 diş haroşa ördüm. Burun kesimine başladım. O toplamda şurada bakın bilekten itibaren 28 diş haroşa ördüm. Şimdi patiğin büyüklüğü ya da küçüklüğü burada belirleniyor. Sizler ben 40-41 numara yapacağım diyorsanız buraya 28 değil de 32 diş haroşa örmeniz gerekiyor. Yani 4 diş haroşa fazla. Burguya da devam edeceksiniz. Aynı zamanda her 3 sırada bir zaten burgular kurulmaya devam edecek. Ya da ben 35-36 numara yapacağım, küçük yapacağım diyenler varsa da 28 diş değil de 24 diş haroşa olarak örebilirsiniz. Patiğin boyutu burada büyüyecek ya da küçülecek. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu ön bölümünü ölçülerimize göre örelim hanımlar. Ardından burun kesiminde tekrar buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu bölümünde 28 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi burun kesimlerini yapacağız. Burguya da yine devam edeceğim burada. Şöyle ki kenar ilmeğimi aldıktan sonra öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Yanındaki hemen 2 ilmek haroşamı örüyorum. Burgumun yanındaki tersim ters. Burgudan sonra ikinci sıramız 9 ilmeğimi düz örüyorum. Burgumun yanındaki tersimi ördüm. Şimdi son 3 kalana kadar örüyorum. Burada da öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek kestik. Burada 19 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. Yanlarda 4 ilmek haroşam kaldı. Haroşamı ördüm. Bir düzümü örüyorum. Burgudan sonraki 3. sıram 9 ilmeğimi ters örüyorum. Burgumun yanındaki 1 ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Tekrar kesimimi yapacağım. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi tekrar kesiyorum. Yanındaki bir haroşamı ördüm. Bir tersimi de ördükten sonra yine burgumuzu yapacağız hanımlar. Bakın bu defa sağ taraftan burgu yapacağım. Şu ikinci üçlü ilmeğim ile ilk üçlü ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. İlmeklerimi yer değiştirdim. Sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi düz öreceğim. Şöyle. Kalan 3 ilmeğimi de yine düz ördüm. Burgumun hemen yanında bir ilmek tersimi ördükten sonra buraya bir tane haroşamı örüyorum. Bakın sonuç kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Kalan bir ilmeğimi düz örüyorum. 2 ilmek daha kesmiş olduk. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Şöyle bir düz. Burgumun 9 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Hemen buradaki bir ilmeğimi düz ördüm. Kalan 3 haroşamı da yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde yine kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Yine öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın burada burgunun yanındaki bir tersimi ters ördüm. Tekrar burgumun 9 ilmeğini düz örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Tekrar kesimimizi yapacağız. Bakın bir tersimi ördüm. Öndeki 2 ilmeğimi tekrar keserek örüyorum. Kalan bir ilmeğim düz örülüyor. Burada 4, 8, 12, 15 ilmek kaldı. 13 kalana kadar kesme yapacağız hanımlar. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına bir düz ördüm. Burgumun yanındaki bir ilmeğimi de düz ördükten sonra burgumun 9 ilmeğini ters örüyorum. Artık burgu yapmayacağız. Yine burgumun yanındaki bir ilmeğimi düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de örerek tekrar ön yüze geçiş yaptım. Son kez kesim yapacağız hanımlar. Artık burgu yapmıyoruz. 13 kalana kadar kesiyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğim. Son kez sol kenardan da kesimimi yapacağım. Bakın son 3 ilmek kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi de yine kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 13 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde 13 ilmeğimi ters öreceğim. Patiğimizin burun kesimini de
Böylece tamamlamış olduk. Sonuncuyu da yine ters ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Patiğimizin kenar bölümlerini yapacağız. Bu aşamada hemen şu önde ipimi keseceğim şuradan. Bakın düğüm atacak kadar bırakıp şöyle kesiyorum. Bu ipimi şu kenardan itibaren başlatacağım. Bu ilk 18 ilmeği örerek gelmiştik. Devamında sırasıyla bakın kenar ilmek yerlerim var şurada. Buralara girerek yine ipim ile ilmekler çıkartıyorum. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek. İlk ilmeğimi çıkarttım. Şu ikinci ilmeğim. Hemen ikinci ilmekten sonra buraya ipimi düğümlüyorum. 2 tane sıkı bir düğüm atacağım. Sırasıyla burun kısmına gelene kadar kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartacağız. 2 ilmeğimi çıkartmıştım. Devam edeceğim burada. Şu üçüncü ilmeğim. Şu dördüncü ilmeğim. 5, 6. Bu şekilde hanımlar ben burun kısmına kadar 24 ilmek çıkarttım. Sizler bu aşamada bu kenar bölümlerini hanımlar bakın şu kenar haroşalarını benden fazla yaptıysanız ilmek sayınız 24'ten fazla olacaktır. Ya da benden az yaptıysanız şuralardaki haroşalarını ön kısımdaki benden daha az ilmek çıkartacaksınız. Ama ben bu sayılarda bu kısımdan şu buruna kadar toplamda 24 ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına kadar ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet 24 ilmeğimi çıkarttım hanımlar. Şimdi burun kısmında 13 ilmeğim var. Bu 13 ilmeğimi de öreceğim. Artık tamamen haroşa örgü yapacağız. Haroşa yani düz örüyorum bu 13 ilmeğimi de. Tekrar kesittiğimiz ipimizin ucunda şöyle düğümleyeyim ki sökülmesin. 13 ilmeğimi yine örüyorum. Bu şekilde. İpin ucunda gizleyerek getirdim ki sonradan gizlemekle uğraşmayalım. Evet şimdi diğer kenarımıza geçtik hanımlar. Buradan da yine ilmekler çıkaracağız. Buradan şu uca kadar. Ben karşı taraftan 24 ilmek çıkartmıştım. Bu kenardan da yine aynı sayıda 24 ilmek çıkaracağım. Sizler diğer kenardan kaç ilmek çıkarttıysanız bu kenardan da aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Bu şekilde. Hemen şu uca kadar yine ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet 24 ilmeğimi de buradan çıkarttım hanımlar. Şimdi kalan 18 ilmeğimi de yine aynı şişimle haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmekleri öreceğiz. Dediğim gibi bu bölümler misinalı şişlerle de yapılabilir. Evet sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Tekrar ilmeklerimi düz öreceğim. Haroşa düşecek hanımlar. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimizin tamamını diğer uca kadar düz olarak öreceğiz. Böylece kenarda bir diş haroşamız olacak. Şöyle. Önce bu şişimizi, sonra burundaki ilmekleri, sonra diğer şişteki ilmekleri şu uca kadar örelim, gelelim. Evet bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm hanımlar. Şurada bakın şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Burada zaten daha önce de haroşalarımız vardı. Burayı sayarsanız kafanız karışır. Şuraya bakarak hesaplayabilirsiniz. Bakın bir diş haroşamız oluştu. Şimdi ön yüzde tekrar diğer uca kadar ilmeklerimizi öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde de yine bu uca kadar düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Aynı işlemi tekrar edeceğiz. 3 diş. Kenar bölümlerini bu şekilde haroşa olarak öreceğiz. Ben patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 6 diş yani 6 sıra haroşa ördüm. Sizler 40 numara yapacak olur yani konuşamadım. Benden daha büyük yapacaksanız 40 numara ve üstü buraya 6 değil de 8 diş haroşa örebilirsiniz. Daha küçük yapacak olanlar da 4 diş haroşa olarak bu bölümü örebilirler. Bu şartlarda ben 6 diş ördüm. Yeterli de oldu gördüğünüz gibi. Tam oturdu ayağa. Şimdi bu kenar bölümdeki haroşalarımızı da örelim. Ardından taban bölümde buluşalım. Evet hanımlar kenar bölümde 6 diş haroşam olana kadar bu yanlarını ördüm geldim. Şimdi tabanımızı yapacağız hanımlar. Tabanımızı yapabilmek için de öncelikle burundan başlayacağız taban yapmaya. Bu ilk şişimizdeki ilmeklerimizi yine normal haroşa öreceğiz bu şekilde. Burun kısmına kadar olan yani şu 13 ilmeğe kadar olan ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet buradaki ilmeklerimi ördüm. Burun kısmına geldim. Burada 13 ilmeğimiz vardı. 13 ilmek ile tabanımızı keseceğiz. Yapacağımız işlem şu.
12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimimizi yapacağız. Buradaki ilk 12 ilmeğimi örüyorum. İşte şimdi 13 ilmek vardı. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 13. ilmeği örerken yan şişten de bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bu taban bölümünde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Tekrardan son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 12 ilmeğimi öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Bakın 12 ilmeğimi ördüm. 13. de kenardan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra yine geri döndüm. Tekrar ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapıyorum. 12 ilmeğimi örüyorum. 12 ilmek. 13. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Kesimden sonra tekrar geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar 12 ilmek öreceğim. 13. de kesimimi yapacağım. Hanımlar, tabanımız 13 ilmek ile bu şekilde örülüyor. Bakın 13. ilmeğime geldim. Kenardan da bir ilmek aldım. İkisini kesiyorum. Her kesimde yanlardaki ilmek sayısı azalıyor birer birer. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizde yanlarda 5'er ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte tabanımızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, yanlarda 5'er ilmeğim kalana kadar tabanımızı ördüm geldim. Şimdi kesimlere devam edeceğiz. Bu aşamada artık bu tabanda son bir ilmek kalana kadar değil, son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yandaki 5 ilmek hariç. İlmeklerimi örüyorum tabanımda son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine tabanımızda şöyle 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine ip karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile şu kenardan da bir ilmek aldım. 3 ilmeğin üçünü bir kesiyorum. Geri döndüm. Yanlarda 4'er ilmeğimiz kaldı. Tekrar tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın 2 kaldı. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir topluyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemi yapacağım. Tabanımda 2 kalana kadar öreceğim. Artık kesimler böyle yapılıyor. Bakın bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek aldım. Üçünü bir topladım. Yanlarda 3'er ilmeğimiz kaldı. Kesime devam edeceğim. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanda 2 kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kesiyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Tabanımda 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile yandan da bir ilmek aldım. Üçünü bir kestim. Yanlarda 2'şer ilmeğimiz kaldı. Yine tabanda 2 kalana kadar örüyorum. Bu 2 ilmek ile kenardan da bir ilmek alıp üçünü kestim. Geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi aldım. Tabanda 2 kalana kadar ördüm. 2 ilmek ile yandan da bir ilmek alıp üçünü kesiyorum. Yanlarda birer ilmeğimiz kaldı. Tekrar tabanda 2 kalana kadar ördüm ve bu 2 ilmek ile son kalan bir ilmeğini de alıyorum. Üçünü bir kestim. Geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi aldıktan sonra hemen bir ilmek ördüm. Bakın 2 ilmek kaldı. Bu 2 ilmek ile bu kenardaki sonuncu ilmeği de alıyorum. Üçünü bir kestim. Şimdi burada 3 ilmek kaldı hanımlar. Bu 3 ilmeğimizi şöyle üçünü bir toplayacağım. Bakın şöyle. Üçünü bir tığım ile topluyorum. Bir de zincir oluşturdum. Tabanımızda ilmek kalmadı. Şimdi patiğimi ters çeviriyorum. Tığlama tekniği ile topuk bölümünü birleştireceğim. Şöyle tersten birleştiriyorum. Yani sık iğne tekniği yapacağız. Bakın önce benden taraftaki kenar ilmek yerine, sonra karşıdaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum tığım ile. Böyle sık iğne tekniği ile karşılıklı kenarları birleştiriyorum. Sık iğnemizi çok sıkarak yapmayalım hanımlar. Topuk bölümü biraz esnek olsun, ayağa girerken patik biraz esnesin diye. Bakın sırayla karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyorum. Bu şekilde.
Yapacağımız işlem bu. Son kenar ilmek yerlerine gelene kadar yapalım gelelim. Evet hanımlar, uca gelene kadar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar tığlamamı tamamladım. Şuraya 2 tane zincir atacağım. Şöyle. Ve ipimi kesiyorum artık. Patiğimizi tamamladık. Hemen iplerimizin uçlarını gizleyeceğim. Şöyle. Tekrar zincir tekniğiyle bu uçlarımızı şöyle düğümledim. 2 tane ipimiz var. Biri boğazda başlangıç ipimizin ucu, biri de bitiş ipimizin ucu. Böyle gizliyoruz. Evet, patiğimizi tamamladık. Hemen düz tarafını çeviriyorum. Bakın hanımlar, patiğimizin arka bölümü. Şöyle. Bu şekilde kapattık. Görüntü itibariyle bot patiğimiz bu şekilde. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Kalan ipi de göstereceğim. Bir tam ipten başlamıştım patiğime. Bir normal patiklik bir ip. Normal piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz markalardan bir ip. Hemen bakın patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız bakın şöyle. Patiğimizin topuk bölümü, kenarları, bakın önden duruşu bu şekilde. Çok kullanışlı, ayağı saran, çok rahat bir model oldu. Bir tam ipten başlamıştım. Bu kadar da ipim arttı yani. Bir ip yetiyor da oldukça fazla bir miktar artıyor bile. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.